Herkese merhaba. Umarım hepinizin hayatında her şey yolunda gidiyordur. Bugün güçlü insan nasıl olunur bunu konuşacağız. Aslında hepimizin içinde hem güçlü hem güçsüz bir yan var. Ama çoğumuz güçsüz olduğumuzu kabul etmemekte direniyoruz ve her zaman güçlü görünmeye çalışıyoruz. Güçlü görünmeye çalışmak herkes için çok yorucu ve yıpratıcı. Güçsüz yanımızı da kabul edip bazen güçlü, bazen güçsüz olduğumu kabule geçmek en rahatlatıcı çözümdür aslında. Bazı olaylar karşısında hayat bazen bizi zorlar ve biz başımıza gelen şeyin neden bizim başımıza geldiğini bir türlü kabul etmek istemeyiz. Onunla mücadele ederiz. Bu duruma kahrederiz. Neden bunlar benim başıma geliyor diye şikayet ederiz. Kendimize acırız, üzülürüz ve bütün bunlar kendimizi çok daha güçsüz hissetmemizi sağlar. Zihin çoğunlukla geçmişe takılı olarak yaşar ve o niye öyle oldu, keşke öyle olmasaydı, şöyle yapsaydım böyle olmazdı gibi bizim gücümüzü ve enerjimizi aşağıya çekecek şekilde bir takım düşünceler oluşturur. Ama biz bu zihne biraz daha geriye çekilip baktığımızda neden sürekli bunları düşünüyorum? Neden? Evet öyle oldu bitti ve ben şu anda değiştiremeyeceğim bir şeye odaklanmış durumdayım ve kendimi güçsüz hissediyorum ve kendimi güçsüz yapan da bu durumda benim aslında. Bundan çıkış yolu çözüme odaklanmaktır. Sorun ne olursa olsun, geçmişte ya da şu anda başıma herhangi bir şey geldiğinde bunun çözümü için benim yapabileceğim bir şey var mı? İlk önce buna bakmamız gerekiyor. Eğer benim etki alanımda olan bir şeyse, çözebileceğim bir şeyse bir yerinden başlayıp çözüme odaklandığımda zaten bir şeyleri halletmeye başladığım için kendimi güçlü hissedeceğim. Ama her zaman olumsuz olana işte böyle oldu ve benim elimden bir şey gelmiyor. Evet, hayat öyle bir şey ki bazen gerçekten elimizden bir şey gelmeyen durumlarla karşılaşıyoruz. Burada kendimizi güçlü hissetmek için ne yapabiliriz? Sadece bu durumu olduğu gibi kabul etmek ve bunu değiştirebileceğim hiçbir şey yok deyip o durumla vedalaşıp geride bırakmak gerekiyor. Yani elimden bir şey gelmeyeceğini bazı durumlarda kabule geçmem gerekiyor. Bu direnci bıraktığımda hayat benim için çok daha rahat akacak. Hep söylediğim gibi hayat aslında iyi ve kötü şeylerin toplamından ibaret ama biz her zaman güzel şeyler olsun, hep mutlu olalım istiyoruz. Böyle bir dünya yok maalesef. Kötü şeyler de olacak, iyi şeyler de olacak. Biz bunların olacağını en baştan kabul edersek kötü dediğimiz zor olayları daha rahatlıkla kabulleniriz ve üstesinden daha rahat geliriz. Üstelik bir de her şerde bir hayır vardır sözüne çok inanırım ben. Gerçekten kötü olan bir şeyin arkasından mutlaka bir iyiye sebep olduğunu siz de hayatınıza bakın, deneyimlemişsinizdir, deneyimleyeceksinizdir. Yani evet şu anda başıma kötü bir şey geldi ama bu iyi bir şeye vesile oluyor. O şeye kötü olarak bakmaktan vazgeçin. Yani en küçük bir şeyde bile ne bileyim otobüsü mü kaçırdınız? Gideceğiniz yere geciktiniz mi? Ya da bir ufak tefek bir kaza mı yaptınız? Bir şey mi oldu? Deyin ki bir şeyden korunuyorum belki de. Bunun çok daha büyüğünden korunuyorum. Belki gideceğim yerde başıma çok daha kötü şeyler gelecekti. Burada bu kaza olayıyla oyalandığım için oradan korunuyorum. Yani daha başka bir bakış açısıyla baktığınızda işte bu şeyler niye kötü, hayat beni eziyor, hayat üstüme geliyor, ben hayatla baş edemiyorum düşüncesini bıraktığınızda çok daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Bir de şöyle bir şey var ki zihin bizi çok fazla endişede ve kaygıda tutuyor ve bu korktuğumuz şeyler, kaygılandığımız şeyler kendimizi güçsüz hissetmemize sebep oluyor. Sürekli aklımızda bunu evirip çeviriyoruz. Ya öyle olursa ya böyle olursa hep gelecekle ilgili endişeler. Bunun üstesinden gelebilmek için, bu konu hakkında daha güçlü hissedebilmek için yapabileceğiniz şöyle bir şey var. Diyeceksiniz ki bu olay başıma gelirse ne olur? Evet, en kötüsü ne olur? Daha kötüsü ne olur? Daha sonra ne olur? Bunu yapmak pek hoşunuza gitmeyecek tabii ki en başta ama en kötüsü ne oluru kendinize sorduğunuzda ve onun cevabıyla yüzleştiğinizde emin olun o durumu karşılamaya hazır olacaksınız. Ve belki de o durum aslında hayatınızda hiç gerçekleşmeyecek. Genellikle olmayacak şeyleri zihin evirip çevirerek bize kaygı yaratıyor. Yani varsayalım ki oldu, evet oldu ve şöyle şöyle yaparım diye düşünmeye başladığınızda o zaman zihin çözüme odaklanır. Yani o başıma en kötü şey gelmeden ben onu düşündüğümde aslında zihnimde büyütüyorum. Onu kocaman bir şey yapıyorum. Yani baş edilemez
korkunç acılar yaşayacağım ve altından kalkamayacağım. Çok büyük bir şekilde hayat üstüme çökecek gibi düşünüyorum. Ama belki de o şeyi yaşadığımda hiç öyle hissetmeyeceğim. Çünkü o anda çözüm için adımlar atmaya odaklanmış olacağım. Bir de zihnimizin şöyle bir yanılgısı vardır. Hayatımızda kötü şeyler olmaya başladığında sanki artık hep kötü şeyler olacak, hiç iyi bir şey olmayacak gibi oraya kanalize oluruz. Halbuki biraz hayatınızın geneline baktığında mutlaka geçmişte de kötü şeyler olmuştur. Gelecekte de olacaktır. Evet, ama mutlaka geçmişte de iyi şeyler olmuştur ve gelecekte de olacaktır. Yani o zihnin böyle bizi kötü kötü kaygı kaygı diyerek içine çekmesinden kurtulup ya evet geçmişte de kötü şeyler olmuştu ama bunlar geçip gitmiş diye kendimize hatırlatmak bize çok iyi gelecek ve hayatta daha güçlü durmamızı sağlayacaktır. Aslında çoğumuzun kaygısı da en başta dediğim gibi güçsüz olduğumuzu saklamaya çalışmaktan kaynaklanıyor. Herkes beni güçlü görsün, güçlü bilsin, hayata karşı benim güçlü bir duruşum olsun diye düşünüyor çoğu insan. Tabii ki olsun, neden olmasın? Ama hep söylerim, gerçekte güçsüz olduğunu söyleyebilen insan güçlüdür. Çünkü bu duygusunu kabule geçmiştir ve bu haliyle zaten çok daha esnek olabilir kendine karşı. Kendini olduğu gibi tüm duygularıyla, tüm hisleriyle kabul edebilen insan en güçlü ve en mutlu insandır. Dilerim güçlü olma konusunda işinize yarayan bir video olmuştur. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.